Ramazan'da sağlıklı kilo vermek için 5 tane önerim var. Kilo probleminiz varsa birinci olarak mesela geçen Ramazan'da bir ayda tam 22 kilo veren bir takipçim vardı. Ben eskiden yerdim kilo almazdım. Ama belli bir süre sonra koptu diye. Biz buna ne diyoruz tıpta? İnsülin direnci diyoruz. Hamburger ya da pizza yiyerek tek öğün yapanlar var. Kilo verebiliyorlar mı? Evet, verebiliyorlar. Yapılan araştırmalar orucu meyveyle açmanın o yemekte 200 kalori kadar daha az aldırdığını göstermiş. Dolayısıyla suyu ezandan yarım saat önce kadar bitirmemiz gerekiyor. Neden? Ya hocam biz aynı şeyi yiyoruz arkadaşımla. O kilo almıyor, işte ben alıyorum. Nasıl oluyor bu? Hem yeme zevkinden vazgeçmek istemeyenlere hem de kilo vermek isteyenlere ben... Ramazan'da neden kilo alınır? Ramazan'da diyet yapanlara hep şu söylenir. Ya Allah aşkına tamam diyet yapıyorsan ye de bir lokmadan ne olacak? Bir lokma bizim yaklaşık 5 saatimize mal oluyor. Çünkü yeniden yağ yakma moduna geçmemiz için bizim 5 saat bir açlık ihtiyacımız oluyor. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin, Ramazan'ın başıyla sonu kıyaslandığı zaman %76 oranında artmış. Yani mutlu olmak istiyorsak oruç tutabiliriz. Ben Doktor Mustafa Üye. Tıp Fakültesi'nin yanında halk sağlığına olan ilgimden dolayı toplum bilimi olan sosyoloji eğitimi aldım. Bunun yanında da sağlık yönetimi yüksek lisansı yaptım. 2016'dan sonra yaklaşık 3 yıl obezite polikliniği yaptım. Burada yüzlerce hastayı öncesi ve sonrası tahlilleriyle beraber kontrol ettik. Sağlıklı bir şekilde kilo verdirmeye çalıştık. Bu çalışmamızı da aralıklı orucu kullanarak yaptık. Ramazan diyetiyle 10 kilo vermek isteyenlere 5 öneriniz ne olur? Ramazan'da sağlıklı kilo vermek için 5 tane önerim var. Bunlardan birincisi sahurda sadece su içmek. Biliyorsunuz ki sahura kalkmak sünnet. Sahura kalkmayı ben de tavsiye ediyorum. Normalde yağ yakımı geceleri en yüksek seviyeye çıkar. Biz herhangi bir lokma ağzımıza attığımız zaman bu yağ yakımı durur. Sahurda herhangi bir şey yemeyelim ki katı olarak bizim yağ yakımımızı durdurmasın. Eğer kilo probleminiz varsa Ramazan'da sadece su içerseniz yağ yakımıyla ertesi gün çok daha enerjik olursunuz. Aslında bunu pek çoğumuz kendimiz tecrübe ederiz. Bazı zamanlar sahura kalkamadığımız olur ve ertesi gün orucumuzu tutarız. Hatta daha enerjik olduğumuzu fark ederiz. Yağ yakımı devam ettiği müddetçe enerjimiz sağlıksız gıda yemekten 65 kat daha fazla oluyor. Dolayısıyla kilo probleminiz varsa birinci olarak sahurda sadece su için diyebilirim. İkinci olarak da iftarda ekmek, hamur işi, makarna gibi gıdaları tüketmemeliyiz. Neden? Çünkü bunlar yağlanmaya neden olur. Dolayısıyla eğer kilo vermek istiyorsak bunlardan uzak kalmalıyız. Üçüncü önerim ise iftardan sahura kadar herhangi bir ara öğün ya da atıştırma yapmamak üzerine. Eğer ara öğün ve atıştırma yaparsak her lokmada yağ yakımını bozacağız demektir. Dolayısıyla biz iftarda yiyelim, bir sonraki iftara kadar herhangi bir şey yemeyelim. Bunun dışında iftarda ne yemeyelim? Bundan bahsettik. 3. İftarda ne yiyelim? Yapılan araştırmalar orucu meyveyle açmanın o yemekte 200 kalori kadar daha az aldırdığını göstermiş. Dolayısıyla bir hurmayla ya da herhangi bir meyveyle orucu açmak bize o öğünde 200 kalori daha az aldıracaktır. Bunun yanında iftarda çorbanın bulunması yine bize 200 kalori kadar daha az aldırmış. Bunun sonrasında ise iftar sofrasında salatanın bulunması bize 100 kalori kadar daha az aldırmış. İftar sofralarında bu üçlü kesinlikle bulunmalı. Bunun yanında tabii hayvansal gıdalar olabilir ya da sebze gibi ana yemekler de olabilir. Yine turşu, yoğurt gibi fermente gıdalar da sağlığımıza ciddi katkı sağlayacaktır. Dördüncü önerim ise ara öğün ve atıştırma yapılmamak üzerine. İftardan sahura kadar ara öğün ve atıştırma yapmayalım ki yağ yakımımız başlasın. Ama bizde genelde ne olur? İftardan sonra kuru yemiş faslı olur. Bir meyve faslı olur, çay olur, işte arkasına tatlılar gelir filan. O açıdan eğer kilo verme gibi bir derdiniz varsa dördüncü önerim olarak ara öğünü atıştırma yapmamayı söyleyebilirim. Beşinci önerim ise sahur yapacak olanlar için gelsin. Sahurda suyla yemeği aynı anda tüketmeyin. Suyu ezandan yarım saat önce kadar bitirmemiz gerekiyor. Neden? Biz ne yapıyoruz? Bizim sahur yemeklerimiz genelde işte son dakikaya sığar, ezanı yetiştirmek adına böyle hızlı hızlı yeriz ve bunun üzerine birkaç bardak da su içeriz ertesi gün susamamak için. Fakat bu kadar çok su içmek mide asidimizi azaltacağından dolayı o besinlerden gerekli yeterli vitamin ve minerali alamayız. Bunun dışında çok ciddi bir hazımsızlık oluşturur mide asidimiz azaldığı için. Yine midemizi ciddi anlamda doldurduğumuz için sonrasında işte yattığımızda yediklerimiz resmen ağzımıza gelir. Ağzımıza acı su gelir. Hastalarımız bunu ağzıma acı su geliyor diye tarif eder.
Dolayısıyla eğer sahur yapacaksanız sahur yemeğinde suyu içmemek gerekiyor. Yemekten yarım saat önce su işini bitirmek gerekiyor. Ben genel olarak yemekte sıvı tüketimini önermiyorum. Yemekten, normal zamanlardan bahsediyorum. Yemekten yarım saat önce su işi bitmeli ve yemekten 1,5-2 saat sonra tekrardan sıvı tüketimi başlamalı. Bu mide asidini kuvvetlendireceği için yemeklerle beraber aldığımız bakteriler, virüsler ya da parazitler bu kuvvetli mide asidinde normalde ölmesi gerekiyor. Fakat biz yemek esnasında sıvı tüketirsek mide asidinin gücü azalacağı için yapılan araştırmalar yemekle beraber antiasit ilaç alanlar, yani mide asidini azaltanlarda bakteri yükünün arttığını göstermiş. Daha çok zatürreye yakalanmışlar, daha çok ishal olmuşlar. Hatta COVID ile alakalı yapılan araştırmada bile antiasit ilaç kullananların COVID'e daha çok yakalandığı, günde 2 tane alanların ise çok daha fazla yakalandığı gösterilmiş. Dolayısıyla bizim kuvvetli mide asidine ihtiyacımız var. Bediüzzaman Hazretleri, hatta öğrencilerinden birisi şu YouTube'da buna denk geldim, bu tarz bir şeyden bahsediyor. Kendisi de dikkat ediyormuş yani. Yemek esnasında sıvı tüketimi mide içeriğini yemek borusuna daha çok yaklaştıracağı için herhangi bir ters harekette yemek borusuna kaçmayı neden olacaktır. Dolayısıyla yemek esnasında su içilmemeli. Şimdi yemek borusuna kaçmasının ne gibi sıkıntısı var? Biz ağzıma acı su geliyor deyip geçiştiriyoruz ama bareözefajiti dediğimiz bir hastalığa yol açabiliyor. Ve bu prekanseröz bir hastalık, yani kansere yol açabilecek bir hastalık. Neden böyle oluyor? Çünkü midemizde bir koruyucu tabaka var. Fakat yemek borumuzda bu yok. Mide asidimiz o kadar kuvvetli ki metali bile sindirebilecek kapasitede. Fakat midemiz bir koruyucu tabakayla korunuyor doğal olarak. Fakat yemek borumuzda bu koruyucu tabaka yok. Dolayısıyla bu asit yukarıya doğru kaçtığında yemek borusuna hasar vermeye başlıyor ve dediğim gibi bir takım kanser öncesi hastalıklara yol açabiliyor. Tek öğün beslenme nedir? Tek öğün beslenme 24 saatte bir kez beslenme prensibine dayanır. 24 saatte sadece bir kez yemek yersiniz ve bunun dışında kalorisiz çay, kahve, maden suyu, bitki çayları tüketebilirsiniz. Dolayısıyla hani yemeğimizi 1 saatte tükettiğimizi farz edersek geri kalan 23 saatlik bir açlıktan bahsederiz. Ben bu tek öğünden çok fazla bahsediyorum. Gerçekten de bu açlık zamanında vücut kendini yeniliyor. Dolayısıyla sağlıklı gıdaları tek bir öğünde yedikten sonra uzun süreli bir açlık ciddi fayda sağlayabiliyor. Ben bundan bahsettiğim zaman genelde hangi öğün olması gerektiği soruluyor. Ben de bunun akşam yemeğinde yenmesi gerektiğini söylüyorum. Neden? Çünkü aileyi genelde biz akşam yemeğinde bir araya getiriyoruz. Herkes iş, güç, okuldan dolayı gün içerisinde farklı yerlerde olduğu için o aile birliğini de sağlamak adına akşam yemeğinde tek öğün yapılması gerektiğini savunuyorum. Bunun arkasında aslında bilimsel bir temel de yatıyor. Açlık hormonu dediğimiz grelin sabahları minimum seviyede olur. Öğlene doğru hafif artar. Akşam ise pik yapar. En yüksek seviyeye ulaşır. Yani biz akşamları en çok açlığı hissettiğimiz zaman dilimini yaşarız. Dolayısıyla biz akşam yemeğini yiyelim ki açlık hormonunun en üst olduğu seviyede, yani fıtratımıza, yaratılışımıza, fizyolojimize uygun hareket etmiş olalım. Yani sabah açlık hormonu en düşük seviyedeyken tek öğünümüzü sabah yapalım dersek maalesef akşam açlığının en üst seviyeye çıktığı zamanı geçiştirmekte zorluk yaşarız. Tek öğünde kaslar erimez mi? Tek öğünde kaslar erimez. Kaslar nasıl erir? Kaslar kullanılmadığı zaman erir. Sen eğer tek öğün yapıyorum diye evden çıkmazsan ve sürekli yatarsan kasların erir. Ama kaslarını kullanırsan, hatta tam tersine mesela kas geliştiriciler ne isterler? Büyüme hormonunun artmasını isterler. Hatta bunun için ilaç kullananlar bile vardır. Ama açlık büyüme hormonunu doğal olarak artırır. Yani 4-5 katına kadar çıkartabiliyor. Bunun yanında vücut geliştiriciler, kas geliştiriciler testosteron hormonunu isterler. Ve yapılan araştırmalar uzun süreli açlıklarda testosteronun da yükseldiğini göstermiş. Dolayısıyla sizin büyüme hormonu ve testosterona ihtiyacınız varken oruç yaptığınız ya da açlık yaptığınızda kaslarınızın erimesi gibi bir şey söz konusu değil. Tam tersine. Ki tek öğün beslenmeyi Ramazan'da yaptığımızda sahura kalkmamamız mı gerekiyor? Tek öğün beslenmeyi Ramazan'da da uygulayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki sahura kalkmak sünnet. Sahura kalkmayı ben de tavsiye ediyorum. Fakat kalktığımızda sahurda sadece şekersiz çay, kahve, maden suyu, bitki çayları içilebilir. Tek öğün beslenme eğer Ramazan'da olacaksa iftardan iftara olmalı. Peki hiç tatlı yemek yok mu?
Biliyorsunuz ki normal zamanlarda her gün evimizde tatlı olmaz. Ama Ramazan'da maalesef sağlıklı beslenme açısından sıkıntılı bir geleneğimiz var. Mahalle bakkalları bile tatlı satmaya başlıyor. Dolayısıyla inanılmaz bir tatlı tüketimi oluyor. Mesela güllaç Ramazan'a özgü bir tatlıdır. Haftada 1 ya da 2 kez yenebilir. Ama her gün tulumba yemenin, şekerpare yemenin ya da baklava yemenin pek bir anlamı yok. Eğer tatlı ihtiyacımı nasıl karşılayacağım diyorsanız iftarda kuru meyvelerden faydalanabilirsiniz ya da yaş meyvelerden faydalanabilirsiniz. Şu an ben mesela gencim ya. Şimdi diyorum ki mesela iftar gelsin hepsini yiyeceğim. Hiç umurumda bile değil. Şimdi bu o zaman bende ilerleyen süreçlerde mi bir şeye sorun olacak? Aynen. Bana gelen pek çok hastanın söylediği şey aslında bu. Ben eskiden yerdim kilo almazdım. Ama belli bir süre sonra koptu diye. Biz buna ne diyoruz tıpta? İnsülin direnci diyoruz. Yani bizim şimdi şekerimizin 100 olması gerekiyor. Diyelim ki sizin de 100, benim de 100. Ve siz tatlı yiyorsunuz, işte karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsunuz. Ben ama normal beslenmeye çalışıyorum, sağlıklı diyelim. İşte ekmek, hamur işi, makarna ya da tatlı gibi basit karbonhidratları tüketmeyen biri olarak ikimizin de şekeri 100. Ama sizin arka planda insülininiz kaç seviyedeyken sizi 100'de tutabiliyor? Burası önemli. Şimdi referans aralığımız bizim genelde 2 ile 25 arasıdır insülin için. Ama sizin arka planda insülininiz 50'ye yükselmişse, yani şekeri 100'de tutabilmek için 50 birime yükselmişse, benimki 5 ise sizin az bir süreniz kalmış şeker hastası olmak için. Biz buna insülin rezervi diyoruz. Ben hatta bu araştırmalara girdikten sonra şuna inanıyorum. Yaratılıştan sonra muhtemelen hepimize bir insülin rezervi veriliyor. Bu insülini kullan diye. Biz o insülini ne kadar sürede, ne kadar erken bitirirsek o kadar hasta oluyoruz. Çünkü insülinin yüksek olması maalesef arka planda pek çok hastalığa yol açıyor. Ne gibi hastalıklar? Mesela sebepsiz kısırlıkta, sebepsiz infertilitede arka planda insülinin yüksek olduğu görülüyor. Ya da bunun dışında gebeliklerde sebepsiz yere düşük olmasının sebebinin arka planda insülin yüksekliği olduğu görülüyor. Dolayısıyla işte ben yiyorum, şu an kilo almıyorum demek çok da sağlıklı değil bence. İnsülin rezervlerimizi tüketiyoruz anlamına geliyor. Aynı yemeği yememize rağmen birkaç saat sonra sen daha hızlı acıkacaksındır. Benim acıkmam biraz daha geç olacaktır. Neden? İnsülin seviyesi yüksek olduğu için sendeki şekeri hızlıca düşürecek. Sen birkaç saat içerisinde tekrardan açlık yaşayacaksın. Bunu pek çok kişi sorar. Ya hocam biz aynı şeyi yiyoruz arkadaşımla. O kilo almıyor, işte ben alıyorum. Nasıl oluyor bu? Ben neden hızlı acıkıyorum diye. Aynı şeyleri yiyor bakın. Aynı şeyleri yemesine rağmen insülin seviyesi yüksek olanlar çok daha hızlı acıkır ve şekere karşı ayrı bir iştah duyarlar. Sahurda meyve yenebilir mi? Tabii sahur yemeği yiyecekseniz eğer sahurda da meyve tüketebilirsiniz. Fakat ben normalinde de meyveyi çok akşam saatlerine bırakmamayı tavsiye ediyorum. Eğer yenecekse iftar gibi olabilir çünkü sahur çok daha geç bir saat olacak. Ama meyve yemek isteyenler meyve tüketebilir. Mevsim meyvelerinden tüketebilirler. Tek öğünde neden kilo veremiyorum? Eğer tek öğün yapıyorken ekmek, hamur işi, makarna gibi lifsiz karbonhidratları yoğun tüketiyorsanız bunlar kilo veriminizi engelleyecektir. Hatta şöyle, bazılarında bunlar bile kilo verimini engellemiyor. Bunları yemesine rağmen kilo veren takipçilerim var ya da hastalarım oldu. Bunlarda biz ne görüyoruz? Ekmek, hamur işi, makarna ya da hamburger ya da pizza yiyerek tek öğün yapanlar var. Kilo verebiliyorlar mı? Evet, verebiliyorlar. Fakat biz bu hastalarda vitamin, mineral yetersizlikleri görüyoruz. Dolayısıyla tek öğün yiyorken gerekli vitamin, mineral kesinlikle alınmalı. Dolayısıyla sağlıklı besinler yenmeli. Büyük, güzel bir salata olmalı mesela öğünde. Bunun dışında tek öğün yaptığını zannedenler olabiliyor. Mesela işte kahve içiyor, latte içiyor. Yani aslında sütün içerisinde hem protein var hem şeker var. Dolayısıyla yağ yakımı bozuluyor. Tek öğün prensibinde biz ne demiştik? Bir kez yemek yenecek, onun dışında kalorisiz yani insülini tetiklemeyen içecekler tüketilebilir dedik. Fakat kişiler çay içiyor, çaya şeker atıyor. Çaya şeker attığında da aslında yağ yakımı bozuluyor. Dolayısıyla bu tek öğün yapıp kilo veremeyenlerin arka planında bu tarz şeyler olabiliyor. Ya da bazıları hocam tamam ben tek öğün yapıyorum ama gece bal ve yoğurt yemezsem olmuyor, işte bu bana şifa oluyor diyor. Ben aslında bunları yemeyin demiyorum. Bunlar gerçekten faydalı besinler. Ama bunlar tek öğün esnasında yenmeli. Yani yemeğin dışında herhangi bir şey yenmemeli. İdarecilik yaparken amirimizin annesi gelmişti hastaneye ve benden de rica etmişti annesiyle ilgilenmem için. Annesiyle ilgilendiğimde yaşı ileri olmasına rağmen çok sağlıklı bir hanımefendiyle karşılaştım. Genel olarak yediklerine baktığımda da sağlıklı beslenme için ne gerekiyorsa gerçekten onları yiyordu. Çok ileri yaşlı olmasına rağmen 65 kilodan 62 kilo olmak istediğini söylüyordu. Bunun için çok fazla yürüyüş yaptığından fakat buna rağmen kilo veremediğinden bahsetmişti. Sorgulamalarım sonucunda sağlıklı beslendiğini de görünce şunu sordum. Aralarda atıştırma yapıyor musun? Mesela kuru yemiş, sağlıklı kuru yemişler yiyor, sağlıklı kuru meyveler
meyveler yiyor ama bunları öğünlerin dışında gidip atıştırma şeklinde yapıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Atıştırmaların her birinde yağ yakımı bozuluyor. O annemizde şunu yapmıştık. Bunları öğlen ilk öğün ve akşam ikinci öğün, aralarda hiçbir ara öğünü atıştırma yapmadan sağlayalım demiştik. Ve yaklaşık bir ay sonra 65'ten 62 olmak isteyen hanımefendi 65'ten 60 kiloya düşmüştü ve hiç spor yapmadan buna ulaştım demişti. Yani ara öğünlü atıştırmanın insülini tetiklemesi ve buna bağlı yağ yakımımızı tetikleyen glukagonu ortamdan uzaklaştırması sıkıntı. Glukagon bizi yağ yakımına götüren hormondur. Ama insülin ortama girdiği zaman glukagon ortamdan çekilir. O yüzden diyet yapanlara hep şu söylenir. Ya Allah aşkına tamam diyet yapıyorsan ye de bir lokmadan ne olacak? Bir lokma bizim yaklaşık 5 saatimize mal oluyor. Çünkü yeniden yağ yakma moduna geçmemiz için bizim 5 saat bir açlık ihtiyacımız oluyor. Yani diyelim ki biz yemek yedik. 5 saat sonra yağ yakılacak ya. Şöyle 1 saat, 2 saat, 3 saat geçti. 3. saatte ağzımıza ufacık bir fındık attık ya da ufacık bir lokma bisküvi attık. Ne oldu? Şu 3 saat sıfırlandı. Yeni bir 5 saat daha beklemek zorunda kalıyoruz. Burada şu soru da geliyor akla. Hiç şeker almasak vücuda ne olur? Hiç şeker almasanız hiçbir şey olmaz. Çünkü yağlardan vücut şeker üretebilme kapasitesine sahip. Tabii alacaksan da ara öğün ya da atıştırma olarak alma, öğün esnasında al. Mesela çamaşır makinesini ne zaman kullanırsınız? Çamaşırları birikince. Neden çamaşırlar birikince kullanıyorsunuz? Çorabın teki var. Neden bunu makineye atmıyorsunuz kirlendiği zaman? Ben boş yer olur, israf olur ve enerji tasarrufu. İsraf, enerji tasarrufu. Başka mesela makine yıpranır mı? Makine de yıpranır. Yıpranır. Normalde haftada bir kez çalışacakken haftada 10 kez çalıştırmak zorunda falan değilim. Deterjandan tasarruf için, elektrik tasarrufu için, işte sudan tasarruf için biz tek bir çorabımız kirlendiği zaman makineyi çalıştırmayız. Ara öğün ve atıştırma mantığı da aynen buna benziyor aslında. Diyelim ki bir tane leblebi aldık. Mide şöyle demiyor. Ya bu küçücük bir lokma, ben bunu kendi başıma mide asitiyle hallederim demiyor. Pankreastan işte gerekli sıvılar salgılanıyor. Safra kesesinden, karaciğerden gerekli sıvılar salgılanıyor ve bunu sindirmeye uğraşıyoruz. İşte bağırsaktan mukus salgıları. Dolayısıyla bu düzeni bozuyoruz. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Çamaşır makinesine ne kadar değer veriyorsanız midenize de o kadar değer verin. Dolayısıyla öğün esnasında yiyin, makineniz çalışmışken yiyin. Ama aralarda gün içerisinde nasıl ki bir çorap için çamaşır makinesini çalıştırmıyorsunuz, aynı mantıkla midenizi de çalıştırmayın. Mantık bu. Onun da bir istirahate ihtiyacı var. Özellikle Ramazan ayı midemizin gerçekten istirahat etmesi için çok güzel bir ay. Ramazan'da su tüketimi nasıl olmalı? Ramazan'da yapılan başka bir hata bence bu. İftardan sahura kadar kişiler 2-2,5 litre kadar su içmeye çalışıyor. Bu kadar fazla su içtiğimiz zaman böbrek hızlı bir şekilde bunları atıyor. Dolayısıyla bizim saatte 1 su bardağı kadar çay, kahve, maden suyu gibi içecekler tüketmemiz gerekiyor. Yapılan araştırmalar da gerçekten bunu göstermiş. Yani gün içerisinde alınan sıvıyla suyu karşılaştırmışlar. Kan tahlillerinde, idrarlarında herhangi bir farklılık olmadığı gösterilmiş. Biz ne yapıyoruz? İşte çay kahveyi ayrı tutuyoruz ama su günlük 2-2,5 litre kadar içilmeli diyoruz. Böyle olduğu zaman kişiler sürekli su içiyor ve sürekli tuvalete gidiyorlar. Yani yaşam konforunu inanılmaz azaltıyor. Yeni yapılan bir araştırmada da, yakın zamanda yapılan bir araştırmada yine bunu göstermiş. Diğer içeceklerdeki sıvı da su yerine geçiyor. Hatta yiyeceklerin içerisindeki sular bile günlük alınması gereken suya dahil edilmeli diye. Ben Ramazan'da iftardan sahura kadar saat başı 1 su bardağı kadar sıvıyı öneriyorum. Bu çay olabilir, işte kahve olabilir, maden suyu olabilir. Ama bunu da aşırıya kaçtığımız zaman dediğim gibi sürekli lavaboya çıkma ihtiyacı geliyor. Bu Ramazan'da baş ağrısı oluyor herkeste. Yani ama özellikle Ramazan'da herkeste başlıyor, artıyor. Bunun bir nedeni var mı? Geçen sene takipçilerimle yaptığım bir ankette Ramazan'ın ilk günlerinde başınız ağrır mı diye sormuştum ve binlerce katılım olmuştu. %86 oranında evet ilk günlerde başım ağrıyor demiştim. Muhtemelen bunun nedeni diyet değişikliğinin olmasından kaynaklanıyor. Genelde diyet değişiklikleri olduğu zaman ilk birkaç günlük süreçte bu tarz ağrılar görülebiliyor. Bunun yanında eğer sağlıksız beslenme varsa, sağlıksız beslenen kişilerde bu baş ağrıları çok daha sık rastlanıyor. Ramazan'da neden kilo alınır? Ramazan'da neden kilo alınır? Ramazan'da normalde bahsettiğim gibi her gün tatlı olmamasına rağmen evimizde Ramazan geleneği olarak neredeyse 30 günün 30'unda da biz tatlı yeriz.
Dolayısıyla kilo almamız için en büyük nedenlerden birisi bu. Bunun yanında işte Ramazan pidesi adetimiz var. Tamam, güzel bir adet ama bunu da çok fazla kaçırdığımız zaman maalesef kilo alımı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında sahurda hamur işi, bazlama, gözleme gibi adetlerin olması da bizi kilo almaya itiyor maalesef. Ramazan'da kilo alıyorsak bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kuru yemiş ne zaman tüketilmeli demişiz. Tek öğün beslenmede ya da aralıklı oruçta bunu çok soruyorlar. Ara öğün ve atıştırma yapılmamalı dediğim zaman o zaman biz kuru yemiş ya da meyveyi ne zaman yiyeceğiz diyorlar. Kuru yemiş ve meyve öğün esnasında yenebilir. Bu aralıklı oruç gebe ya da emzirenlere uygun mu? Gebe ve emziren anneler için aralıklı oruç çok da uygun değil. Bu kişilerin normalden biraz daha fazla vitamin, mineral ihtiyacı vardır. Bu hasta grubuna aralıklı oruç çok önerilmiyor. Hamile ve emziren annelere yine şu tavsiyeyi veriyorum. Ekmek, hamur işi, makarna gibi lifsiz ve hem şekeri hem insülini hızlı yükselten gıdalardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Ramazan'da ne zaman spor yapılmalı? Akşam ezanından önce ikindi gibi spor yapılabilir ya da iftarımızı yaptıktan sonra yapmak istiyorsak da iftardan 1,5-2 saat sonra spor yapılabilir. Verilen kiloları nasıl koruyabiliriz? Verilen kiloları korumak için Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini takip etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in sünneti nedir? Pazartesi, perşembe oruçları. Yine bu pazartesi ve perşembe günü oruç tutarken sahurda sadece suyla oruç tutabiliriz. Hafta içinde aldığımız kiloların törpülenmesini sağlayacaktır. Bunun dışında eyyam-ı bîz oruçları dediğimiz Peygamber Efendimiz yine dolunay zamanı 3 gün arka arkaya tuttuğu oruçları tavsiye ediyorum. 27 günde eğer aldığımız bir fazlalık varsa bu 3 gün orucuyla bunları törpüleyebiliriz. Kiloları geri almak istemiyorsak sünneti takip etmekte fayda olacaktır. Açlıkta kıtlık moduna girilmez mi? Bu soru beni çok güldürüyor. Açlıkta kıtlık moduna girip vücut yağ depolamaz mı diye soruyorlar. Eğer vücut aç kaldığı zaman kıtlık moduna girip yağ depolasaydı maalesef Afrika'daki o işte bir deri bir kemik olan çocukların çok kilolu olması gerekirdi. Ben herhangi bir kıtlık modu diye bir bilgiye rastlamadım. Hiç Ramazan pidesi yemeyelim mi? Ramazan'da tabii ki Ramazan pidesi yiyebiliriz. Çünkü bizim geleneklerimizde Ramazan pidesi geleneği mevcut. Kuyruğa gireceksiniz, o fırında sabretmeyi öğreneceksiniz, o güzel kokular gelirken o pideyi alacaksınız. Neden? Çünkü biz 11 ay boyunca bu Ramazan pidesini bekledik ve onu yiyip o 11 ay boyunca biriktirdiğimiz hazzı oradan almamız gerekiyor. Fakat bu her iftarda olmalı anlamına gelmiyor. Yani haftada birkaç kez Ramazan pidesi yenebilir. Yani 11 ay bekledik diye bir ay boyunca her gün Ramazan pidesi yemenin çok da anlamı yok bence. Az öğün yediğimizde kabızlık oluşur mu? Evet, kabızlık oluşabilir. Kaç kere yemek yersek vücudumuzda o kadar itici peristaltik hareket dediğimiz itici bir dalgalanma hareketi olur bağırsaklarımızda. Eğer siz günde 10 kez yemek yiyorsanız 10 kez bu dalga gelir, daha çok tuvalete çıkarsınız. Ama günde siz bir kez yiyorsanız bir kez bu dalga gelir ve bu dalgayı iyi değerlendiremezseniz maalesef kabızlık oluşabilir. Kabızlığın oluşmaması için de bol lifli gıdalar tavsiye ediyoruz. Tatlı isteği nasıl bastırılır? Tatlı isteğini bastırmak için arka planda insülin seviyemizi düşürmek gerekiyor. Bunun için de ekmek, hamur işi, makarna gibi lifsiz karbonhidratları azaltmak gerekiyor. Bunları ne kadar azaltırsak arka plandaki insülin yüksekliğimiz o kadar düşüyor. Tatlı isteğimiz de azalmaya başlıyor. Pek çok hastamdan bunu duymuşumdur. Kilo vermesinin yanında artık eskisi kadar tatlı ihtiyacının olmadığını söyler. Çünkü açlık insülin seviyesini düşürür ve sürekli tatlı isteğini de ortadan kaldırır. Ramazan'da ne zaman tartılmalı? Ben günlük rutinimde her gün sabah tartılırım ve 4-5 yıllık kayıtlarım günlük olarak vardır. Herkese de bunu tavsiye ederim. Çünkü yapılan araştırmalar günlük kilosunu takip edenlerin haftalık takip edenlere göre daha fazla kilo verdiğini ve daha fazla kilosunu koruduğunu göstermiş. Haftalık takip edenler de aylık takip edenlere göre daha fazla kilo vermiş ve verdiği kiloyu korumuş. Peki biz Ramazan'da ne zaman tartılalım? Ben şahsen bu rutinimi devam ettiriyorum. İftardan önce tartılabilirsiniz. Limonlu su içilmeli mi? Limonlu suyu böyle kilo vermek isteyenler çok fazla kullanıyor. Ama ben limonun içerisindeki meyvenin yağ yakım mekanizmasını bozacağından dolayı limonlu su içimini çok tavsiye etmiyorum. Limon çok sağlıklı bir gıda ama en güzel yeri bence salata. Salataya sıkıp günde yarım limon, bir limon tüketilebilir. Ara öğün yemiyoruz, tek öğün yiyoruz. Beslenme yetersizliği olur mu? Açlık ve oruçla alakalı yapılan araştırmalar kalori kısıtlamasının sürekli olarak sağlık değerlerini iyileştirdiğini gösteriyor. Fakat burada önemli bir ayrıntı var. Bunları yaparken
Biz gerekli vitamin ve mineralleri almalıyız. Yani aralıklı oruç yapıyorken pizza, işte hamburger gibi sağlıksız gıdalardan bir rutin oluşturursak yeterli vitamin, mineral alamayacağımız için beslenme yetersizlikleri oluşabilir. İçecek yanına atıştırma olur mu? Bazı insanlar şekersiz çay içtiğinden bahsederler ama hocam şekersiz çay içerken yanında bir hurma yerim ya da işte ufak bir çikolata yerim diye bahseder. Şekersiz çay ya da kahve içilse bile yanında yenecek kurabiye, bisküvi, çikolata ya da şeker gibi gıdalar yağ yakımını bozacaktır. Dolayısıyla ben içeceklerin yanında herhangi bir şey yenmesini tavsiye etmiyorum. Ne zaman hurma yemeliyiz Ramazan'da? Genel olarak meyvelerde protein içeriği çok fazla bulunmaz. Ama hurmanın diğer meyvelere oranla protein içeriği daha yüksektir. Dolayısıyla yendiğinde daha tok tutabilir ve protein ihtiyacını da karşılayabilir. Pek çok vitamin ve minerali hurmadan alabiliriz. Sağlık yaşam düzeni nasıl olmalı? 4 öneriniz. Sağlıklı yaşamın birinci ayağı sağlıklı beslenme. Bu zaten olmazsa olmaz. Ekmek, hamur işi, makarna gibi bu lifsiz karbonhidratlardan uzak, sağlıklı beslenme düzeni ciddi fayda sağlayacaktır. Bunun yanında egzersiz. Egzersiz önerim benim gün içerisinde terlemeyi içeriyor. Eğer terliyorsak o terlediğimiz düzey egzersiz için bence yeterli. Ya da stres yönetimine geldiğimizde hepimizin gün içerisinde çeşitli stres kaynakları olabiliyor. Bu stresimizi yönetmemiz gerekiyor. İşte bizler ne yapıyoruz? Bunun için genelde namaz kılıyoruz. Mesela abdest almak, vagal siniri uyarmak stres yönetimini sağlar. Mesela çok enteresan bir bilgi var. Gargara yapmak vagal siniri uyarır. Yani biz abdest alırken ağzımızı çalkalarız ve o gargarayı yaparız. Stresimizi de aslında yönetmeye başlarız. Bunun yanında soğuk su, mesela enseye soğuk su, kulağa soğuk su, bunlar da vagal siniri uyaran davranışlar. Stres yönetiminde asıl amaç şudur, dünyadan biraz daha soyutlanmak. Bu bizim namazımızda da böyle nedir? Tekbir getirirken işte dünyalık hiçbir şeyi düşünmeyin, boş bir kafayla sadece Allah rızası için namaz kılalım deriz. Stres yönetimi için gerçekten çok faydalı. Hayatı pause etmek diyoruz biz stres yönetiminde. Gün içerisinde bu tarz şeylere ihtiyaç var. Dördüncüsü ise uyku kalitesiydi. Uyku kalitesinde de uyuduğumuz zaman diliminden ziyade uykunun nasıl olduğu önemli. Mesela gece çok uyanıyor muyuz? Uykuya dalmakta zorlanıyor muyuz? Sabah uyandığımızda dinç uyanıyor muyuz? Uykumuzu almış bir şekilde uyanıyor muyuz? Bunlar önemli. Kaliteli bir uyku sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi. Diyet kaçamaklarında neden kilo alınır? Genelde diyetlerde şeker depomuz boşalır. Şeker depomuz bizim glikojen depomuzdur. Vücudumuzda 1 kilo şeker alabilecek bir kova deposu vardır. Diyetlerde genelde bu depo boşalır. Mesela bir diyet kaçama yaptık, çikolata ya da şeker yiyeceğiz ya da hamur işi yiyeceğiz. Diyetten sonra kaçamak yaptığımızda bu kova hızlı bir şekilde dolmaya başlıyor. Bu deponun dolması şöyle bir sıkıntıya yol açıyor. Bu depo dolarken kendi miktarının 3 katı kadar da su tutuyor. Dolayısıyla biz 1 kiloluk bir kaçamak yaparsak 3 kilo su olacaktır ve dolayısıyla ertesi güne artı 4 kiloyla uyanabiliriz. Bu işin mekanizması bu şekilde işliyor. Diyelim ki bir ay diyet yaptı ve 4 kilo verdi ve bir ay sonra kendine bir ödül günü yaptı ve bu ödül gününde 1 kilo kadar karbonhidrat yedi diyelim. O glikojen deposu dolduktan sonra 3 kilo kadar da su dolacak ve ertesi güne artı 4 kilo olarak çıkacak. Bu kovanın iyi bir yönü de var aslında. Ertesi gün açlığımızı biraz uzattığımızda ya da karbonhidrattan kısıtlı beslendiğimizde bu kova boşalmaya başlıyor. İlk enerji kaynağı olarak biz burayı kullanıyoruz. O 1 kiloluk glikojeni eğer harcarsak 3 katı kadar da su vücudumuzdan çıkacağı için 4 kilo kadar birkaç günde vermemiz olası olabilir. Sizin önerilerinizi uygulayıp başaran var mı? Kaç kilo verdi? Mesela geçen Ramazan'da bir ayda tam 22 kilo veren bir takipçim vardı. Sahurda sadece su içerek. Ondan önceki Ramazan'da ise bir ayda 17 kilo veren bir takipçim vardı. Bunlar 150-160 kiloya yakın hastalar. Kilo vermemenin en kötü yanı nedir? Yani aşırı kilo pek çok sağlık sorunlarına yol açıyor. Tansiyon, şeker, kalp rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığa yol açabiliyor. İdeal kilomuzu korumak sağlığımız için en iyisi olacaktır. Oruç tutmak normal bir diyetten daha mı faydalıdır? Oruç tutmak normal diyetlerden daha faydalı. Oruç tutmanın yani açlığın diyetlerle kombinasyonlarına dair yapılan araştırmalar var. Hipertansiyonu yenmek için yapılan DASH diyeti diye bir diyet sistemi bulunmaktadır. Bu diyetin başında oruç tutulması diyet sonuçlarını çok daha olumlu etkilemiş. Bize sağlıklı bir salata tarifi verebilir misiniz? Sağlıklı bir salata kesinlikle her sağlıklı beslenmede yer alması gerekiyor. Her öğünde de yer alabilir. Sağlıklı bir salata için kesinlikle mevsim sebzeleri bir kere yer almalı.
Bunun yanında yine mevsim meyveleriyle farklı bir tat verebiliriz. İçerisine ben bol kuru yemiş de koyuyorum ve çok güzel bir lezzeti oluyor. Bunun yanında kesinlikle baharatlarla çeşnilendirmek gerekiyor. Neden? Çünkü baharatların orak değerleri çok yüksektir. Orak değeri nedir? Orak değeri bir besinin toksinleri uzaklaştırma gücü diyebiliriz. Baharatlarda orak değerleri çok yüksek olduğu için sağlıklı bir salatada kesinlikle baharat bulunmalı. Yine salatada kesinlikle sirke ve hakiki bir zeytinyağı olmazsa olmazlardan. Hem yemek hem de zayıflamak istiyorum diyenlere ne demek istersiniz? Hem yeme zevkinden vazgeçmek istemeyenlere hem de kilo vermek isteyenlere ben aralıklı orucu öneriyorum. Günde en fazla 2 öğün yapabilirsiniz diyorum. 2 öğünlü bir sistemde de ilk öğün öğlen olmalı. Yani ilk lokma ağza saat 12'de girmeli. İkinci lokma ise 5 ile 8 arasında herhangi bir saatlik dönemde diğer öğün yapılmalı. Hem yemek yiyeyim, hem porsiyon hesabı yapmayayım, hem de zayıflayayım diyorsanız bunu uygulayabilirsiniz. Tabii yine benim vazgeçilmez şartım ekmek, hamur işi ve makarnadan uzak durarak bunları yapabilirsiniz. Aşırı kilolu olduğunu kabul etmeyenler var mı? Tabii yapılan araştırmalar maalesef aşırı kilolu bireylerin ya da obez bireylerin kendilerinin aşırı kilolu ya da obez olduğunu fark etmediğini göstermiş. Kilosunu kabullenmeyen kişilerin maalesef kilodan kurtulma gibi bir dertleri de olmuyor. Obezite yaygınlaştıkça maalesef insanlar artık kendilerini o da kilolu ya da pek çok kilolu insan var diye kilo verme derdinden uzaklaşabiliyorlar. Obez hastaların ilk önce kendi kilolarının farkında olması ve bundan kurtulmak için harekete geçmeleri gerekiyor. Yaşlılar sağlıklı kilo verebilir mi? Nasıl? Evet, yaşlılar da sağlıklı bir diyetle gayet iyi kilo verebilir. Hatta yapılan bir araştırmada aynı diyeti uygulayan erişkin ve yaşlı hastalarda yaşlı hastaların daha iyi sonuçlara ulaştığı gösterilmişti. Dolayısıyla ben yaşlıyım artık diyet yapamam, sağlıklı beslenmeme gerek yok diye düşünmeyin. Her yaşta diyet yapılabilir. Peygamber Efendimizin yeme alışkanlığı ile ilgili tavsiyelerini nasıl buluyorsunuz? Hep az yemeği tavsiye eden ve peygamberin ümmetiyiz. Sağlıklı beslenmeye çok çok uygun. Yani kendisi de bizzat bunu uygulayarak bizlere örnek olmuştur. İşte haftada 2 gün pazartesi, perşembe orucu ya da ayda 3 gün dolunay oruçlarının tutulması gerçekten insan sağlığını iyi bir şekilde geliştiriyor. Bunun yanında çoğu din ve öğretide aslında oruç ritüeli bulunuyor. Fakat hiçbirinde bizimki kadar sistematik ve günlük hayata uygulanabilecek şekilde değil. O yüzden gerçekten Peygamber Efendimizin hayatı önleyici bir hekimlikte ne bulunması gerekiyorsa onları içeriyor diyebiliriz. Yeme alışkanlıklarıyla ilgili tavsiyeleri nasıl buluyorsunuz? Peygamber Efendimiz işte çok yemek yemenin uygun olmadığına dair pek çok hadisi bulunmaktadır. Gerçekten de yapılan araştırmalar kalori miktarı ne kadar azalırsa sağlık değerlerinin o kadar arttığını gösteriyor. Dolayısıyla kendi yaşantısıyla ve söylemleriyle bizim için sağlıklı yaşam için bir rehber Peygamber Efendimiz. Oruç sağlığımıza neler katar? Orucun sağlığımıza ciddi bir katkısı bulunmaktadır. Bunu size bir araştırmayla anlatmak istiyorum. 2017'de Ramazan orucuyla alakalı yapılan bir araştırmada katılımcılardan Ramazan'dan 2 gün önce, Ramazan'ın 14. gününde ve Ramazan'ın 29. gününde kan örnekleri alınmış ve bu kan örneklerinde mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin, haz hormonu olarak bilinen dopamin ve nörotrofin olarak bilinen BDNF ve NGF faktörlerine bakılmış. Bu faktörler sinir hücrelerinin hayatta kalmasını, gelişmesini ve işlevlerini tetikleyen faktörler. Yani dolayısıyla sinir gelişimine orucun nasıl bir katkısı bulunuyor bunu araştırmışlar. Ve yapılan araştırmada gerçekten çok güzel sonuçlara ulaşılmış. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin Ramazan'ın başıyla sonu kıyaslandığı zaman %76 oranında artmış. Yani mutlu olmak istiyorsak oruç tutabiliriz. Yine beyin hücrelerini geliştiren BDNF faktörde ise tam %88 bir artış bulunmuş. Yine sinir büyüme faktörü olarak bilinen NGF'de ise Ramazan'ın sonunda başına göre %30'luk bir artış söz konusu olmuş. BDNF ve NGF proteinleri önemli. Çünkü bunlar düşük olduğu zaman Alzheimer'a yakalanma riskimiz artıyor. Dolayısıyla Alzheimer'a yakalanmak istemiyorsak oruç tutmalıyız. NGF faktörün sinir hastalıklarındaki önemi bilindiği için bu ilaç olarak da satılmakta. Yani eğer siz Alzheimer olmak istemiyorsanız sinir büyüme hormonuna ihtiyacınız var. Bunu ister oruç tutarak yapın, ister yüzlerce dolarlık ilaç alarak yapabilirsiniz. Biz her zaman doğal olan daha sağlıklıdır deyip oruç tutarak beyin büyüme faktörlerini %30 kadar artırabiliriz Ramazan sonunda. Bu araştırmadan ve tüm bu sonuçlardan yola çıkarak eğer mutlu olmak istiyorsanız oruç tutun, eğer Alzheimer olmak istemiyorsanız oruç tutun diyebiliriz rahatlıkla. Yumurta diyeti ile bir haftada 7 kilo nasıl verilir? Tarifi nasıldır?
Aslında ben yumurta diyetini tavsiye etmiyorum. Bununla alakalı yurt dışında çıkan bir kitap vardı ve insanların buna ilgisi vardı. Yumurta çok değerli bir gıda. Bir canlıyı oluşturabilecek her şey, vitamin, mineral, yağ, şeker, protein hepsini içinde barındıran harika bir gıda. Dolayısıyla yenmesi ciddi sağlık faydalarına yol açabilir. Bununla alakalı bir diyet vardı. Ben bunu inceledim ve bu yumurta diyeti kitabında sağlıklı yaşam için hayatımıza uygulanabilecek birkaç maddeyi özellikle çektim ve aldım. O da karbonhidrattan kısıtlı bir beslenme. Ayrıca ekmek, hamur işi, makarna ya da işte abur cubur gibi gıdalardan uzak durmayı tavsiye etmesiydi. Onun dışında yani yumurta diyeti kesinlikle yapılmalı gibi bir şey demiyorum. Şahsen tavsiye etmiyorum. İyi bir diyet uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalı. Yani ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar iyi kilo verdiriyorsa verdirsin. Sonrasında eğer bunu uygulayamayacaksak ve sürdüremeyeceksek hiçbir anlamı yok. Yani biz bir haftalık bir diyet yapalım, kilo verelim olayından ziyade ne diyoruz? Bu sağlıklı yaşam tarzını hayatımıza geçirebilelim diyoruz. O yüzden yumurta diyeti maalesef sürdürülebilir bir diyet değil bence. Su orucu hakkında bize bilgi verir misiniz? Su orucunu tavsiye eder misiniz? Şimdi su orucunu bazıları işte 36 saat, bazıları 3 gün, bazıları 7 gün yapabiliyor. Yani uygulayabiliyorlar. Fakat hep dediğim gibi bu işin sürdürülebilir olması lazım. Yani siz hayatınızda bir ayın 7 gün ben sadece su içeceğim diyebiliyorsanız o zaman su orucu sizin için iyi bir seçenektir. Fakat böyle bir şey neredeyse mümkün değil. O yüzden hedef uygulanabilir ve sürdürülebilir diyetler olmalı. Su orucu ayrıca yani 3 günden fazla yapılacaksa kesinlikle bir hekim gözetiminde olmalı. Ciddi komplikasyonlar, ciddi sıkıntılar doğurabilir. Yurt dışında su orucunun tedavi olarak kullanıldığı klinikler bulunmakta. Hatta bununla alakalı 21 gün su orucu yapıp lenf kanserinden kurtulan vakanın olduğu bir araştırma bile mevcut. Yurt dışında yapılan bu çalışmalar hekim gözetiminde yapılan çalışmalar. Dolayısıyla su orucunu kesinlikle kimse kendi başına uygulamaması gerekiyor bence. Uzun süreli su oruçlarını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kişiler bunu yönetemeyebilir. O yüzden sağlık profesyoneli olmadan yani bir doktor olmadan bu tarz şeylere kesinlikle girilmemeli. Bu arada şunu hatırlatayım. Burada bahsettiğimiz şeyler genel geçer kurallar. Yani herhangi bir hastalığı olmayan ya da ilaç kullanmayan kişiler için. Ama siz herhangi bir hastalığa sahipseniz ya da herhangi bir ilaç kullanıyorsanız kesinlikle diyetinizi değiştirmeden önce hekiminize danışmanız gerekiyor. Bunu da tekrardan belirtmiş oluyor. Burada Mehmet Yıldız'ı takip ediyorum. Çok da keyifle takip ediyorum gerçekten. Takıldığım konularda yani gençlere ulaşabilecek böyle bir kanalın olması ciddi beni mutlu ediyor. Hayal Hanım hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Gerçekten dini olarak takıldığım bir takım konularda araştırma yaparken genelde hayalhanem karşıma çıkıyor ve konuşmalar çok samimi, içten ve kişilerin gerçekten hayatına uygulayabileceği şekilde sunuluyor ve gençlere hitap eden bir tarzı var. Ben kendim çok beğeniyorum. Oradan aldığım bilgilerle hayatıma da yön vermeye çalıştığım oluyor. Dolayısıyla bu tarz sorulara cevap arayan gençlere erişme konusunda bence gayet başarılı bir kanal. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Biz de mutluyuz, farklı değişiz. Sağ olun. Siz başka neler olarak, nerelerde yayın yapıyorsunuz? Sağlıklı yaşamla alakalı o klinik tecrübelerimi ve bilimsel araştırmaları takip ettiğim ve bunları takipçilerimle paylaştığım bir YouTube kanalım var. Obezite TV ya da DR Mustafa Üye diye bulunabilir. Yine aynı şekilde Instagram'da da DR Mustafa Üye ve TikTok'ta da yine DR Mustafa Üye diye bulup takip edebilirsiniz. Güncel araştırmaları takip edip hayata uygulanabilecek bir şekilde sunmaya çalışıyorum. Beni de takip ederseniz memnun olurum. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.